Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytin nasıl kurulur, nasıl hazırlanır tarifini vereceğim. Burada benim pazardan almış olduğum zeytinlerim var. Bu ne kadar? 2,5 kilo aldım. Biraz irisinden aldım ve bu irisinin fiyatı 40 TL. Şöyle size göstereyim. İşte zeytinlerim şöyle iri iri taneler. Şimdi ne yapacağız? İlk aşamada zeytinlerimizi temizlememiz lazım. Dediğim gibi burada benim 2,5 kilo zeytinim var. Hani sapını çöpünü şöyle bir bakacağız. Ayıklayacağız. Hazır ayıklama aşamasına geçelim. Bakın çok güzel zeytinler, inanın. İri iri. Şöyle bakıyorum ve bir şey yoksa da hemen kabıma koyuyorum. Evet, gördüğünüz gibi zeytinlerimi ayıkladım. Şimdi zeytinlerimi bol suda yıkayacağım. Biraz süzülmesini bekleyeceğim ve devam edeceğiz. Evet, zeytinlerimi yıkadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı da bir sularını süzdürdüm. Şimdi hazırlama aşamasına geçelim. Hemen kuralım zeytinlerimizi. Şöyle bir kola şişesi arkadaşlar. Bu ne kadar? 2,5 litrelik kola şişelerinden ben şimdi bunu dolduracağım. İsterseniz 5 kiloluğa koyun ya da daha küçüğünü. Hiç fark etmez. Hop, neyse alırız. Şimdi bu 2,5 kiloluk kola şişesine bu yıkamış olduğumuz süzülen zeytinleri böyle tıp 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 üşenmeden içine dolduracağız. İşte bu şekilde. Zeytinlerimi doldurdum. Gördüğünüz gibi 1-2,5 litrelik kola şişesine bir de 1,5 litrelik kola şişesine koydum. Tamam, iyi geldi. Hiç fazlası eksiği yok. Şimdi diğer malzemeyi hazırlamaya geçelim. Tuzumuz burada. Hemen ölçüleri hazırlamaya geçelim. Evet. Şimdi her birinin ölçüsünü ayrı ayrı yapacağız. Tabağımı alıyorum. Ölçülere iyi bakın. Şimdi burada kaya tuzum var. Şimdi 2,5 litrelik olanı hazırlayacağım. Her 1 litre için 1 yemek kaşığı. 1 2. Bakın bu birebir ölçülüdür. Sakın şaşırmayın. Bir de 2,5. Yani 2,5 litreye 2,5 yemek kaşığı koyduk. Bir tatlı kaşığı bakın şeker koyuyorum. Fazla değil. Şöyle karıştıralım. Bu 2,5 litrenin ölçüsü. Bu şekeri neden koyuyoruz? Asitlenip de şişme yapmasın, foşlamasın diye. İşte bu kadar. Evet. Şimdi sıra geldi doldurmaya. Ağızları küçük olduğu için. Şimdi ne yapacağım? Şöyle bir kağıdım var benim. Her şeyin kolayını yapmak lazım arkadaşlar. Şöyle huni gibi yapıyorum. Ve içine koyuyorum. İster bir kerekte yavaş yavaş, ister kaşıkla döküyorum. Evet. Şimdi bunu yavaş yavaş içine döküyoruz. Yani uğraşmak istemediğim için isterseniz çay kaşığına da koyabilirsiniz tabii ki. İşte bununkini doldurduk. Şimdi bunu kenara alalım.
Şimdi 1,5 litreninkini yapalım. 1,5 litreye de 1 ve bir de yarım kaşık koyuyorum. Şöyle fazla dolu olmayan silme şeker koyuyorum. Şekeri dediğim gibi asitlenmemesi, taşmaması için istediğiniz kadar bu şekilde bekler, senelerce bekler ve bozulmaz. Asitlenip de taşacak diye de korkmayın. Yine aynı şekilde şöyle huni gibi kağıdımı yapıyorum. Yani bunu kolay dökmek için arkadaşlar yapmasanız da olur. Yerleri dökmeyelim diye. Yoksa başka bir şey yok. Yavaş yavaş boşaltmak için evet, bitirdik. İşte bunu da hazırlamış olduk. İşte kolaycacık zeytinlerimizi kurduk. Şimdi kapaklarını kapatalım. Buna yağ falan dökmeyin. Niye dökmeyin? Çünkü yağ durdukça koku yapar arkadaşlar. Yağı limonu yerken açtınız, yıkadınız, temizlediniz, yağlayın, limonlayın ve tüketin arkadaşlar. Bu kadar basit. İşte kapaklarına bakın. Özellikle bunlara koyun ki çok güzel kapanıyor bunların kapakları. Şimdi böyle bakın. Zaten altına iniyor. Aralarından bakın indi. Aynı şekilde bir diğerinde bakın. İşte bu da indi aralarına. Arada bunu ne yapacaksınız? Yuvarlayacaksınız arkadaşlar. Tekerleyeceksiniz. Şöyle 2 günde bir. Tekerleyin. Bu zaten suyunu salacaktır. Şöyle yarıya kadar alt kısımdan. Hiç korkmayın. Senelerce hemen tüketmezseniz de 3 ay sonra olacaktır. Tüketilmeye hazır olacaktır. Kesin şöyle bir kaba dökün. Bol suda yıkayın. Yağlayın. Güzel de tüketin. Evet arkadaşlar, elimden geldiği kadar sizlere zeytin nasıl kurulur anlatmaya çalıştım. Umarım bir faydam olmuştur. Siz de yapın, hazırlayın. Evet, pahalı gelebilir ama bunlar günden güne daha da pahalılaşacak. Bir de kendi yaptığınız hazırların tadına asla benzemiyor. İnanın çerez gibi öyle bir güzel yersiniz bu yaptığım zeytinlerden. Kışa hazırlıklı olun arkadaşlar. İnanın kışın gözü karadır. İnanın bunlar hani 1-2 ay sonra çok daha pahalı. İnşallah siz de yapar hazırlarsınız. Bir faydam olmuştur. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayanlar abone olsun. Sosyal medyada bu güzel tarifleri de paylaşın arkadaşlar. Kanalımız günden güne büyüsün ve gelişsin. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Daha birçok yeni güzel özel tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.